Kuru fasulye nasıl yapılır onu göstereceğim. İsterseniz işletme açın. İşletmede de sizi mahcup düşürmez. Önce tarifimiz 6 kişilik olacak. 3 su bardağı kuru fasulye ıslayacağız. 2. bardak fasulyemizi attık. Bu da 3. bardak fasulyemiz. Kuru fasulyeyi hesaplarken 70 gramdan aşağı hesaplamayın. Kişi başı 70 gram bile ne yapıyor? Az gelebiliyor. Garantili bir kuru fasulye yapmak istiyorsanız kişi başı 80 gramdan hesaplarsınız. Tabağınız dolu dolu olur. Önce fasulyeyi ben yıkayayım. Fasulyemizi güzelce bir yıkadım. Fasulyemize soğuk su ilave edeceğiz. Kesinlikle ılık su, sıcak su kullanmayacağız. Tabi bunların da sebebi var. Ertesi gün fasulyeyi pişirirken bunları da anlatacağım. Fasulyemizi ıslarken de bol suyla ıslayacağız. Kesinlikle risk atmayacağız. Gördüğünüz gibi ne kadar çok su verdim. Sabah göreceğiniz neredeyse bu su bile yetersiz gelir. Ben 3 su bardağı fasulyeye 10 su bardağı su verdim. Fasulyemizi bir gece bekleteceğiz, yani 10 saat arasında. Bekletirken de yaz günü ise mutlaka dolaba koyun. Çok çabuk köpürme yapar, mayalanma yapar, ekşime yapar. Kış günü ise ortam sıcaklığında mutfakta durabilir. Şimdi ben bunu bir gece bekleteceğim. Arkadaşlar akşamdan fasulyemizi ıslattık. Sabaha kadar beklettik. Şöyle göstereyim. Fasulyenin suyunu süzeceğiz. Suyun içinde birikmiş olan ilk gazını atacağız. Ondan sonraki suyunu kullanacağız. O aşamaya gelince ben onu göstereceğim. Fasulyeleri iyice yıkadım. Suyunu süzdüm. Arkadaşlar benim anlattığım ayrıntılara çok dikkat edin. Çok iyi dinleyin. Buradan 2 çeşit yemek çıkartabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Fasulyemizin içine 5 su bardağı soğuk su veriyoruz. Fasulyeyi haşlarken, fasulye olsun, nohut olsun, yemekleri haşlarken kesinlikle sıcak su kullanmayalım. Sıcak su ne yapar? Yemeğe küstürür. Haşlanmasında sıkıntı yaşarız. İyi bir sonuç elde edemeyiz. Kapağını kapatıyoruz. Hafiften de ılık bırakıyoruz. Biraz sonra kaynamaya başlayınca bu ne yapacak? Gazını atacak, köpük yapacak. O köpüklerini alacağız. Altını yaptım. Ocağımı da orta ateşe aldım. Kaynadığı zaman tekrar göstereceğimiz kaynadı. Hemen ocağı en kısık dereceye getiriyorum. Arkadaşlar bu köpükle ilgili şunu söyleyeyim. Birincisi köpük yemeğin gazı. İkincisi de yemeğin içinde işe yaramaz ne varsa mutlaka hepsini toplar alır. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Bu sefer kapağı tam kapatıyoruz. En kısık derecenin biraz üstüne getiriyoruz. Ocağımın altında şöyle göstereyim. Kısığın biraz üstü. Ortalama 20 dakika içerisinde fasulyemizin haşlanması lazım. Ara ara kontrol edeceğiz. İçine birikmiş olan köpük varsa alacağız. Şimdiden birikmeye başladı. Şöyle bakın. Arkadaşlar ocağa vuralı tam 23 dakika oldu. Fasulyeyi haşlarken özellikle şuna dikkat edin. Fasulye çiğ kalmasın. Salçayla buluştuktan sonra ne kadar diriyse o kadar kalır. Bir daha pişme yapmaz. Şöyle bastığımız zaman da fasulyemiz ezilecek. Vermiş olduğumuz ölçüye göre suyumuz da tam geldi. Bu suyu kullanacağız. Sebebi de şu anki bunda bulunan su sağlıklı gaz. Altını kapattım. Kuru fasulye demek, soğan demek. Kuru fasulyeyi mutlaka bol soğanlı yapacağız. Soğanlarımızı çok ince doğrayacağız. Soğanımız büyükse bir tane, soğanımız küçükse 2 tane soğan doğrayabiliriz. Bu kapya biberi özellikle yemeklerimde kullanıyorum. Yemeğe et kadar lezzet veriyor. Bir de inanılmaz derecede sağlıklı. Burada bir tane de en küçüğünden domatesimiz var. Hangi malzemeyi fazla yaparsak o malzeme yemeğimizi bozar. Kuru fasulyemizin sebzesi de hazır. Bir tane malzemesi kaldı. Onu da en son doğrayacağım. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızı yaktık. İçine yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Daha sonra tereyağı da kullanacağımızdan dolayı yağı biraz az kullandım.
içine doğramış olduğumuz soğanları atıyoruz. Arkadaşlar soğanlarımız fazla da olsa o kadar iyi kavuracağız ki fasulyenin içinde kesinlikle soğan görünmeyecek, sadece lezzet olacak. Bunun daha çabuk kavrulabilmesi için buna bir kapak kapatacağız. Kapak kapatmazsak yağ az gelir. Buharıyla bunu bir kavuracağız. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Soğanlarımız iyice kavruldu. Rengini atmaya başladı. Bu soğanlar yemeğin içinde görünmeyecek. Tam bu aşamada biberini ilave ediyoruz. Biberini de bir karıştıralım. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Biberler de iyice bir olsun, melhem kıvamına gelsin. Şöyle bir gösterelim. Biberlerimiz, soğanlarımız tamamen kavruldu. Bu yemek salçayı sever. 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Domates salçasını da içinde iyice bir kavuracağız. Daha lezzetli, daha güzel olması için. Kapağını kapatıyoruz. Ortalama 2-3 dakika kısık ateşte salça içinde bir kavrulsun. Ortalama 2-3 dakika domates salçasını da kavurduk. Hemen ne yapıyoruz? Domateslerini ilave ediyoruz. Domatesleri de karıştırdık. 1 su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Soğuk su hem salçamızın rengini daha güzel çıkartır, hem de yemeğimiz daha lezzetli olur. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Yemeği bir rahatlattık. Haşlamış olduğumuz fasulyeyi suyuyla beraber döküyoruz arkadaşlar. Fasulyeyi de iyice karıştırdık. Arkadaşlar bu susuz gibi göründüğüne bakmayın. Kaynadığı zaman suyunu bırakın. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama bir 15 dakika bunu kendi suyuyla kaynatıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Fasulyemiz kaynamaya başladı. Kaynatıcı da suyunu yüzüne verdi. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Altını kısık dereceye getiriyoruz. Kısık derecede bir 15 dakika bunu kaynatacağız. Şöyle bir kapağı açalım. Tam 15 dakika oldu. Daha önce de bahsetmiştim yüzüne suyunu verir diye. İşte bunun için su ayarı çok önemli. Şöyle bir karıştırıyoruz. Şu fasulyede görüntüye bakın. Arkadaşlar isterseniz bu aşamada sadece baharatları atıp bu fasulyeyi servis edebilirsiniz. Yiyebilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber. Şimdi tuz atmayacağız. Arkadaşlar şimdi yemeğimizin pastırmasını doğrayacağım. Burada 150 gram pastırma var. Pastırmalı yaptığın zaman emin olun etten daha ucuza geliyor, hem de pastırma daha bereketli. Çok fazla şey yapmayacağız, ufak doğramayacağız. Sebebi de yemeğin içinde pastırmamız gezsin. Şöyle bir dağıtalım. Dağıtalım ki bütün tabaklarda 3'er 5'er tane pastırma olsun. Şöyle dağıta dağıta pastırmayı atıyoruz. Tuzunu en son pastırmanın yemeğin içine verdiği tuzu kontrol ettikten sonra atacağız. Şimdi pastırmanın yemeğe ne kadar tuz vereceğini bilmiyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Görüyor musunuz? 150 gram pastırma neredeyse tencereye sığmadı. Her zaman söylediğim gibi kuru fasulye sulu olmaz arkadaşlar, susuz olur. Kapağı kapatıyorum. Pastırmayla beraber bir 5 dakika kaynatacağım. Sebebi de pastırma soğuk, yemek sıcak. İkisi aynı sıcaklığa, aynı dereceye gelsin ki yemeğimiz ekşimesin. Pastırma yemeğimize yeteri kadar tuz vermiş. Buna tuz ilave etmeyeceğim. Şöyle yarım kibrit kutusu büyüklüğünde tereyağı ilave edeceğim. Ta ilk baştan da söylemiştim. Böyle yağ çok gibi görünebilir. Arkadaşlar yağ ince. Ben onu göstereyim de şimdi size fazla gibi gelmesin. Görüyor musunuz ne kadar ince olduğunu? Kaşıkla aldığım için büyük gibi görünüyor.
Kapağı kapatıyorum. Altını kapatıyorum. Buna bir daha 10 dakika hiç dokunmuyoruz. Tereyağı suyunu çekecek. Bütün yemeği birbirine yapıştıracak, özlendirecek. En ucuz fasulyeden en güzel yemek nasıl yapılır? Fasulye ne kadar ucuz olursa olsun, ne olursa olsun Ahmet Şef'in eline geçerse kesinlikle kurtulamaz. Şöyle suyundaki özlemliği de bir göstereyim. Görüyor musunuz? Diyelim ki bir kuru fasulye tarifi izliyorsunuz. Sostaki yoğunluğu görüyorsunuz. Sos kendiliğinden akmıyor bile. O kadar yoğun oldu. Bir tarif izliyorsunuz. Eğer o tarifte un kullanıyorlarsa kesinlikle o kuru fasulye değil. O kuru fasulyeyi yapmayın. Size önerim bu yönde. Şöyle yemeğimizi bir gösterelim. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.